Valla söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani Sony yok ya. Olmuyor kardeş, olmuyor yani. Sony'ye bakarsanız durum daha da kötü bir hale geldi. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi Sony Xperia 1 3'ün yani elindeki şu cihazın ve iPhone 13 Pro Max'in kameralarını tokuşturacağız. Yani elindeki şu cihaz zaten efsane bir cihaz olması gerekir. Sony Xperia 1 ve 3. jenerasyon. Yani daha ne olsun. Bunun üstüne telefon çıkardı mı Sony? Evet çıkardı. Xperia Pro I diye bir model çıkardı. Yani bu telefonun inceleme kısmında aslında bununla onun arasındaki farkları ve çok benzerlikleri size anlatacağım ama daha fırsat bulamadım. Ama elimde bu cihaz varken ve uzun zamandır da elimde aslında dün bir fotoğraf ve video karşılaştırması yaptım. Peki bu ne kadar iyi? Şimdi videonun içinde çok fazla dile getiremedim. Neden getiremedim? Çünkü bu telefon ekranında bir şey izlerken kötü gözüküyor ya, enteresan. Yani ekranı çok iyi ama çekilen fotoğraf ya da çekilen video bu ekranda kötü gözüküyor. Montajı iPhone 13 Pro Max'te yaptım. Fotoğrafları yan yana koyduğum zaman inanamadım. Yani gerçekten inanamadım. Xperia 1 2'de zaten fotoğraf konusunda güzel yere gelmişti fakat videoda gelememişti Sony. Bu telefonda acaba geldi mi diye işte şimdi testlerde göreceksiniz, merak ediyordum. Fotoğraf konusunda ikinci jenerasyonda iyi olduğunu biliyordum. 3'te daha da iyi olacaktır diye düşünmüştüm. Fakat bu ekranda izlerken aman Allah'ım dedim, Sony geriye doğru gitmiş. Fakat montaj yaptığımda gördüm ki fotoğraflar iPhone 13 Pro Max'e kök söktürüyor. Belki de bazı fotoğraflar daha iyi. Kararını siz vereceksiniz. Zaten fotoğrafların orijinallerini de açıklama linkinde göreceksiniz. Yani bu telefona sahip olan kişiler ekranda çektikleri fotoğrafı ya da videoyu görüyorlarsa moralleri biraz bozulabilir. Ama şimdi göreceksiniz, moralleri çok da bozulmasın. En azından fotoğraf kısmında onu söyleyebilirim. Neyse hadi videoya geçelim. Videoda zaten Sony ne yapmış, ne yapamamış göreceksiniz.
hiç açık değil. Çünkü otomatik olarak aç kapa yapamıyorsunuz. Ya kendiniz manuel elinizle aç kapa yapacaksınız. Ya da işte böyle kendisi HDR olmadan takılacak. Bakın şu an görüntü Sony'de açıldı. Neden? Çünkü gökyüzü falan yok oldu. Kadrajda çok parlak bir yer yok. Ama parlak bir yer olduğu zaman işte şöyle göstereyim. Durum bu hal alıyor. Peki Sony'de HDR'ı açalım. HDR haline bakalım. Şu an Sony'de HDR açık. iPhone tarafında da Dolby Vision açık. Yani Sony'de HDR sanki hiç açılmamış gibi. Ama iPhone'da tabii ki Dolby Vision açıldığı zaman daha da olay fark etmiş. Yani Sony'ye daha da büyük bir fark atmış. Öyle söyleyeyim. Olmuyor Sony ya. Sony bu işi yapamıyor. Gerçekten yapamıyor yani. Yazılım olayı rezil. Başka da bir şey demiyorum. Tamam, profesyonel insanlara hitap ediyor bu cihaz ama arkadaş bunu çoğunlukla da bas çek kullanıcı alıp kullanacak ya. Yani el insaf. Şu an otomatik moddayım yani. Bütün iki cihazda da otomatik moddayım. Kaldı ki yani pro kameraya geçersek Sony'de yani görüntü daha da bir başka oluyor. Yani hiç denemesini bile yapmaya gerek görmüyorum. Kaldı ki burada da çok fazla deneme yapmaya gerek yok. Durum bu yani. Bu da Sony tarafında HDR açık, iPhone tarafında Dolby Vision kapalı. Yani otomatik modda HDR kendi başına devreye girip çıkıyordur. Dolby Vision'da karıştırmayın tabi durumu. Yani iPhone'un normal modu bile Sony'nin HDR'lı modundan kat ve kat daha iyi. Ya söyleyecek bir şey bulamıyorum, gerçekten bulamıyorum. Olayın içine şöyle biraz ışık girdiği zaman işte Sony buralarda dağılıyor. Kaldı ki şu an HDR açık vaziyette bir video kaydı yapıyorum. Hani Sony burada da gözümün gördüğü gibi alt tarafı aydınlatabilseydi tamam derdim. Derdim ki yani Sony bu işi abartmıyor arkadaş. Gözle gördüğümüzü çekiyor. Ama HDR olayı açık olmasına rağmen alt tarafın bu kadar koyu olması da büyük bir gol yiyor Sony. iPhone'da şunu da yapabiliriz. Şu an mesela iPhone çok mu parlak? Ekrana dokunurum. Işığı şöyle biraz kısarım. Alın. Gökyüzüne baktığımız zaman gene iPhone burada avantajını konuşturuyor ve gözümle gördüğüme çok yakın bir şekilde alt tarafı da kaydetmiş oluyor. Olayı bitirmiş oluyor. Yani ne diyebilirim ki? Gerçekten ne diyebilirim? Sony'nin yazılımsal olarak o kadar yol alması gerekiyor ki, o kadar yol alması gerekiyor. Durum. Yani arada dağlar var, öyle söyleyeyim. Yani şu kaliteyi gördükten sonra Sony'de öz çekimde video kaydı yapmak çok kötü. Gerçekten çok kötü. Şu güneş batacak ama arkada patlayan bir ışık var gene. iPhone'u görüyorsunuz ne kadar güzel. Sony'yi görüyorsunuz hani gökyüzü falan patladı. Sony ön kamerada hiç yok yani. Öz çekimde hiç yok. Hadi arka kamerada biraz profesyonel insanlara yönelik olduğu için tamam diyorsunuz. Hani profesyonel insanlara yönelik yapmış. Öz çekim kim? Öz çekim de mi profesyonel insanlara yönelik? Hani bas çek kullanıcıya yönelik işte ama kalitesi bu. Yani çok kötü ve inanılmaz dar bir kadraj. Yani dar kadraj, 4K yok, HDR'ın esamesi okunmuyor. Yani çok kötü. Eyvallah. Sony'yi seviyorum. Sony'ye gönül şunu ister. Sony en güzelini yapsın ve piyasada işte bu desin. Yani biz de diyelim ki işte bu kardeşim Sony ya. Sony yani. Çocukluğumuzun markası. Yani Samsung'du, iPhone'du bunlar yokken dünyada Sony vardı diyelim. Diyemiyoruz arkadaş. Diyemiyoruz yani. Resmen diyemiyoruz. Çok uzun testler yapmaya gerek bile görmüyorum. Az önce ana kameralardaki durumda gördünüz. Ana kameradaki durumu da bir daha ben size şöyle anlatayım öz çekimdeyken. Yani evet bir daha söylüyorum. Profesyonel insanlara yönelik kamera yapmışsın. Eyvallah ama arkadaş bunu hep profesyonel insanlar almayacak ki. Profesyonel insan bile artık şu an iPhone alıyor. İşte bu sebeplerden dolayı. Sony yani bir şeyler yapıyorsun ama yanlış yapıyorsun. Yanlış yoldasın. Zaten yıllardır yanlış yoldasın. Kendini düzeltmiyorsun. Düzeltmedikçe de yapacak bir şey yok yani. Hep geri planda kalacaksın. Durum bu.
Ana kamerada da durum kötüydü. Yani öz çekimde durum daha da kötü. Yani ön kamerada durum daha da vahim. Daha da vahim yani. Zaten Sony büyük ihtimalle öz çekime hiç yüklenmemiş. Yani hiç umursamamış bile ya. Bir tane koyalım da olsun demiş yani. Var mı var. Var mı var. Olay bu. Evet dostlar, yani gün ışığındaki durum bu. Çok da uzatmaya gerek yok. Birazdan hava kararacak. Birkaç fotoğraf çekeriz. Birkaç da video çekeriz. Videomuzu artık sonlandırırız. Dediğim gibi bunlar otomatik modlarda yapılan şeylerdir. Sony tarafında manuel, elle müdahale edilen modlar var tabii. Bu Sony'nin en basit özelliklerdeki otomatik çekim modlarıydı. Bunun profesyonel çekim modları da var. Onu ben size Sony'nin menülerini anlatırken anlatacağım. Neyse, hadi hava kararsın, öyle devam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Video çekimine başladık. İki telefon da çok güzel gözüküyor. Sadece Sony'de şöyle bir sıkıntı var. Bakın ekranda böyle bir pırpırlanma var. İşte bu ışıklardan kaynaklı. Işıktaki hertz ile şu an çekim kalitesindeki hertz aynı değil. Otomatik olarak algılaması lazım ama Sony algılayamıyor. Fakat iPhone tarafında ise her şey çok normal. Peki ışığın şöyle çok koyu olduğu bir yere bakalım. Ya işte burada iPhone gene olayı bitiriyor. Şunu söyleyeyim, Sony gene gözümle gördüğüm gibi kaydediyor. Gerçekten benim gözüm orasını kapkaranlık görüyor. iPhone inanılmaz aydınlatmış. Hani karanlığı aydınlatıyor şu an. Ama Sony benim gözümle gördüğü gibi çekiyor. Şimdi Sony gözümle gördüğü gibi çekiyor ama o mu daha iyi, yoksa iPhone evet gözüm orayı görmezken bile orayı aydınlatıyor, o mu daha iyi? Kararı size ait. Ben kesinlikle iPhone'u tercih ederim. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Şöyle hadi ışığın aydınlattığı yere bakalım. Hem ışığın aydınlattığı yer hem de arka tarafta karanlık olan yerlere bakarsanız, ağaçlar mesela, sol tarafta üst tarafta ağaçlar Sony'de yokken iPhone tarafında gayet iyi gözüküyor. Keza şu tarafa döndüm. Mesela şu ağaçların altı çok koyu. Sony'de zaten daha koyu. Fakat iPhone'da daha başarılı. Gökyüzüne bakmak istedim. Neden? Çünkü böyle bir Sony'de kirlenme gördüm gökyüzünde. iPhone çok net. Bakın Sony'de böyle bir gitgeller oluyor. Odaklayamadı yani. Şu an odaklıyor gözüküyor. Yani düşük ışıkta da iPhone diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani gün ışığında iPhone alırken düşük ışıkta da bence iPhone aldı diyebiliriz. O zaman öz çekime geçelim. Düşük ışık
öz çekim videosuna bakıyoruz. Sony çok kötü. iPhone yüzümü bayağı bir sarartmış. Neden? Çünkü şu an tepemde şöyle bir sarı aydınlatma var. Bakın hemen şurada gözüküyor. Bundan kaynaklı yüzüm bayağı bir sarı gözüküyor. Şöyle gölge bir yere geliyorum. Mesela şu an o ışıktan etkilenmiyorum. Neden? Çünkü üstünde şöyle ağaç var. Ağacın gölgesi yüzüme vuruyor. Sony'ye bakarsanız durum daha da kötü bir hale geldi. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum. Arka taraftaki yeşil alana bakmak istiyorum. İşte burada iPhone daha gerçekçi. Onu söyleyebilirim. Sony soğuk renklerde çekiyor. Daha gerçekçi olabileceğini sanıyor ama gerçekçi değil. Şu an oradaki renkler iPhone'daki gibi sıcak renkler. Çünkü sarı ışık da var tepede orayı aydınlatan. Onun farkından dolayı sarı olması gerekiyor. Peki öz çekimdeyim, şu arka tarafa bakmak istiyorum. Görüyorsunuz gene iPhone arka tarafı bir şekilde gösterirken Sony gösteremiyor. Aslında çok da uzatmaya gerek yok kaliteyi. Zaten dar kadraj. Gündüz çekiminde de yani ışığın bol olduğu çekimlerde de zaten Sony ön kamerada cortlamıştı. Burada daha da fazla cortladı diyebiliriz. Gene aynı şeyi söylüyorum. Sony tamam bunları profesyonel kişilere hitaben kamerasını yaptık diyorsun ama biz kullanıyoruz bunları. Biz profesyonel insanlar değiliz. Bas çek kullanıcısıyız ve bu bir cep telefonuysa bas çek kullanıcısına göre de otomatik modda yazılım olması gerekiyor. Sen gene profesyonellere göre bir menü tasarla. Yani kamera yap. Ona bir şey demiyoruz. Ama bas çek kullanıcıyı da düşünmen gerekiyor. Tabii biz bunu söylüyoruz da bu sadece böyle söylentide kalır. Sony yıllardır bunu yapmıyor. Yapmamaya inatla devam ediyor. Biz de böyle her şeyi gösteriyoruz. İşte Sony çok sevdiğimiz halde kaldı ki ben bu telefonu gene kullanırım. Buna rağmen kullanırım ama kamera öncelikliyse kesinlikle bir insan Sony almamalı. Net konuşuyorum. Şu an iPhone 13 Pro Max var elimde ve durum bu. Kaldı ki hatırlayın 11T Pro, Xiaomi 11T Pro iPhone'u düşük ışıkta egale etmişti. Sony'yi kaçta çarpıp kaça böler hesabını siz yapın diyorum. Durum bu dostlar. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Fotoğraflarla ve videolarla Sony Xperia 1.3'ün ve iPhone 13 Pro Max'in hem ön kamera hem arka kamera durumuna baktık. Fotoğrafları bilemeyeceğim ama videolarda iPhone açık ara aldı. Bir daha koyu alana geçiyorum. Çok koyu bir yerdeyim ve burada size veda ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.